Allah'ım şunları sevimliliğe bak, tiplere bak. Ne yapıyorsun sen? Merhaba, tanışabilir miyiz? Hadi gel tanışalım. Bunlar yünü için bakılan hayvan normalde. Alpaka yünü en kıymetli yün sınıfındadır. İlginç bir bilgi olarak tek bir yere pisler alpakalar. Bakın. Allah Allah. Hiç keçiler her yere pisler, koyun keçi. Bunlar belli bir nokta. Dışarıda Tek da nokta. bir noktayı belirliyor, içeride de bir noktayı belirliyor. Hayvan sevgisi ve bitki sevgisi olan insan merhametli insan. Yani bu diğer sevgileri de beraberinde getirir. Oradan Kesinlikle. bir başlamak lazım, aşılamak lazım bir şekilde. Kesinlikle. Yani herkesin çoluğunu çocuğunu bir gözlemlemesi lazım. Acaba neye yatkın, ne sever? Oradan böyle bir girmek lazım ama hayvan sevgisi önemli bir göstergedir. İyi insan olmak Evet. yolunda. Peki bir frezyan ortalama kaç paradır Şu an İsa Türkiye abicim? şartlarında 600-700 bin lira civarı. Bunları üretim... 600-700 Tabii, bin. tabii, 600, iyi bir frizyen. Oo, iyi 600-700 paralarmış bin yani. lira, evet. Yeşili, kırmızısı, Bağırma, sarısı. niye bağırıyorsun? Ne haber? Böyle bir roz kakaduyu sahiplenmek istesek ne kadarlık bir ücret ödememiz gerekiyor? Yani 2-3 aylık bir yavru. Zaten 2 aydan sonra satış yapıyoruz. Mamadan çıktıktan ve rahat bakımı yapıldıktan sonra. Yani zorlu dönemi 2 ay. 2 aydan sonra işte bir de adaptasyon geliyor. 2,5-3 aylık bir yavruyu şu an bu roz kakaduda 35-40 bin fiyat aralığında değişiyor. 35-40 bin TL Evet. ödediklerinde böyle bir roz kakadu papağanı sahiplenebiliyorlar. Sahiplendirebilirler. Merhaba. Çok yakışıklısın. Merhaba. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyim? Çanakkale Biga'dayım. Değerli dostlar, birazdan efsane bir video sizlerle olacak. Sizlerden ricam, bu videom uzun bir video. Çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi, içeceğinizi ayarlayın. Güzelce keyif yapabileceğiniz rahat bir ortama geçin. Oldukça uzun ve keyifli bir video sizi bekliyor. Destan çiftliğindeyiz. Her bir santimetre karesine ayrı bir emek verilmiş muazzam bir çiftlik burası. Yani Türkiye'de benim şu ana kadar gördüğüm en sıra dışı çiftlik diyebilirim. Botanik olarak, peyzaj olarak, restoran olarak, işletme olarak, içerisinde bulunan hayvanlar olarak müthiş bir yer. Gerçekten özenle tasarlanmış, hem hayvanların konforu olarak hem de bizzat siz gelip burayı ziyaret ettiğinizde kendi konforunuz olarak acayip mutlu olacağınız bir yer yapmışlar. Yavaş yavaş içeriye girelim. İsa Bey ile tanışalım. İsa Bey buranın sahibi, aynı zamanda da işletme sorumluluğu kendisinde. Tesisin girişinde sizi hemen çok güzel bir botanik bahçesi karşılıyor. Farklı çeşitlerde bitki türleri var. Yavaş yavaş anlatmayı bırakayım. Bizzat bu görselleri size yaşatayım istiyorum. Bugün kameranın gerisinde ben olacağım. Vlog tarzında bir sohbet olacak. Tüm detayları size olduğu gibi göstereceğim. Farklı cins papağanlar var. Burası ruhsatlı bir üretim tesisi. Av ve yaban hayvanları var. Onun haricinde bazı kanatlı türleri var. Yok. Hadi gelin hep birlikte keşfedelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Birol Bey, hoş geldiniz. Merhaba İsa Merhaba. Bey, nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sıcaklar birazcık daha düşük olsa daha iyi hissedeceğiz son ama bir hafta beklenmeyen sıcaklar oldu kesinlikle. gerçekten. Abi muazzam bir yer yapmışsın. Eyvallah. ayağınıza Biz sağlık. buraya arkadaşlar Kaz Dağları'nın içerisinde böyle virajlarda ormanın içerisinden geldik. Yolculuğumuz da çok keyifli geçti. Evet. Finale doğru biraz yorulmuştuk ama burayı görünce gerçekten bütün Kaz yorgunluğum Dağı'nın gitti. eteklerinde sayılıyoruz. Armutçuk Dağımız var arkada. Kaz Dağı'nın uç kısmı. Biz de onun ön tarafındayız. Denize bakan, deniz kente bakan tarafındayız diyelim. Daha İzleyenler
izleyicilere gösterelim mi o zaman abi? Tabii, buyurun, Destan buyurun. çiftliği nasıl bir yer? Aynen öyle. Başlayalım Haydi bismillah. inşallah. Buyurun. Evet değerli dostlar, kameranın arkasına ben geçtim. Şimdi İsa Bey'le birlikte Destan çiftliğinin tüm detaylarından izleyenlere Kısım kısım, aktaracağız. değil mi? Çünkü her bir yerde ayrı detay var abi. Mesela çok güzel bir duvar peyzajı var. Evet. Öncelikle ben birazcık da heyecanımı saklayamıyorum bu videoda çünkü acayip keyif verdi işletmen bana. Eyvallah, teşekkür yani ediyoruz. şu görmüş olduğumuz duvardaki ahşap detayından her yerinde detay olan bir yer. Doğru, evet. Güzel bir şey olsun istedik. Hani misafirlerimiz, müşterilerimiz en iyisine layıktır düşüncesiyle daha mimari kısmıyla, işte peyzajıyla, her şeyle özel bir mekan yapmaya çalıştık. Hani umarım öyle Evet, olmuştur. Tabii burada müthiş. bize göre yaptık diyoruz ama acaba sizde karşılığı nedir? Önemli olan o. Bence müthiş olmuş, oldukça keyifli bir restoran karşılıyor arkadaşlar sizi. Destan çiftliğine ilk geldiğinizde böyle ahşap tavanlarla, giyotin camlarla birlikte yukarıda da tesiste bulunan hayvanların böyle Evet, evet. metal olarak logoları işlenmiş. Çok keyifli, oldukça görsel olarak estetik bir yer var. İsa abi, izleyenler seni bir tanıyabilir mi? Yani Biga'da Kaz Dağları'nın arasına, yani abartmayayım, milyonlarca TL'yi resmen gömmüşsün. evet, evet. Ve Öyle her oldu birisi hakikaten. için de ciddi bir emek var. Bu özel bir kişilik yapısı gerektirir. Yani birçok kişi senin buraya yaptığın yatırımı çok daha farklı yatırımlar olarak Değerlendirilebilir değerlendiriyor. dediğiniz gibi. Aynen öyle. Yani aynen öyle. senin hayvanlara ve doğaya olan merakın nasıl başladı? Böyle bir şeye nasıl karar verdin? Kaç seneden beri bu işte Bizim uğraştın? tabii Seni biraz hayvancılık, tanıyabilirler mi? Serüveni atadan dededen devam eden bir işti. Burası bizim kendi köyümüz zaten. Hani ailemizin yaşamını sürdürdüğü yer ve hayvancılık faaliyeti oradan geliyor. Yani büyükbaş ve küçükbaş olarak devam ediyorduk zaten. Biz bunun ilave olarak hobi amaçlı üretilen hayvanları da ekledik. Tabii 15 yıldır bu anlamda da üretim yapıyoruz. Buna bir de şimdi işte daha bir aylık macera olan restoran kısmını da dahil ettik ki insanlar da, çünkü üretim alanlarımıza çok talep vardı. Gelip görelim, Evet. farklı hayvanlar, özel hayvanlar olduğu için. Dedik bunu, madem böyle bir talep var, restoranla birleştirelim. Mini bir hayvanat bahçesi yaptık. Az sonra izleyicilerinize de göstereceğiz. Evet. Hani ve bu bölgede bu anlamda bir eksiklik olduğunu gördük. Hayvanat bahçesi gibi tesisin, at biniş alanı gibi yerlerin. Bir ailenin hafta sonunu geçirebileceği bir tesis yapmaya çalıştık. Ve dediğim gibi talebi halka arz ettik diyelim daha doğrusu. Abi Böyle bir hizmet müthiş, sunmaya çalıştık. müthiş. Yani çok fazla detay var. Arkadaşlar 5 yıldan beri burasının sadece bahçesinin şekillenmesi Evet, sürmüş. evet, evet. Her bir santimetre karesinde de emek var. Ciddi emek var. Evet, masraf var. Ben her gelene de söylüyorum. Evet, tabii ki bir son zamanlar inşaat maliyetlerinin artmasına bağlı olarak daha da artan bir maliyet Evet. süreci var ama daha ziyade ciddi emek var. Mesela her bir taş bizim kendi tarlalarımızdan çıkan taşlarla Süper abi. Yaptığımız bir çalışma, yaptığımız bir bina. Kendi makinemizle kesiyoruz bu taşları mesela. Kendi tarlalarımızdan çıkan taşlar. Yani hem tarlanı tarım Geri için dönüşüm- verimli hale Tabii, getiriyorsun. 30-40 yıldır sürülmemiş tarlalar. Eskiden kara sabanla sürülmüş tarlalar. Şimdi traktörle çalışmak orada zor. Tarlayı temizliyoruz. Bu malzemeyi de geri dönüşüm gibi aslında kullanmış oluyoruz. Abi muazzam. Restorana Maliyeti bayıldım. de düşürmek adına bir faaliyet aslında Evet, o. Yani müthiş. taşa para vermiyoruz. İşte işçilik yine kendi ustalarımızla, dışarıdan usta çalıştırmak yerine kendi personelimizle yapmaya çalıştık. O yüzden biraz da uzun sürdü. Çünkü maliyetler çok yüksek yine. Nasıl düşürebiliriz'i ve nasıl daha güzel bir şey sunabiliriz'i çalıştık hep Bu arada açıkçası. tam bir fiyat performans işletmesi olmuş. Az önce biz keyifli bir köy kahvaltısı yaptık arkadaşlar. Ben o arada da fiyat listesini inceledim. Abi şu anda zengin de olsan, fakir de olsan gittiğin her yerde gözün bir şekilde fiyatlara çarpıyor. Tabii ki ister istemez. Ve ister istemez sonra da masaya gelen ürünlerin Asılıyorsunuz, ünitesine bakıyorsun. bakıyorsunuz. Aynen öyle. Diyorsun ki ödediğin fiyatın karşılığında almış Evet, olduğum alabiliyor hizmet muyum diye kalitesi bakıyoruz. nasıl diye. Herkesin yapması gerek. Aslında bu olması gereken bir şey. Çok güzel bir kahvaltıydı bu arada. Evet. Eline sağlık, muazzamdı. Biz hani her şeyiyle güzel bir şey yapmaya çalıştık. Orada da hani müşterimize, misafirimize kaliteli bir ürün sunalım istedik. Aslında bir sonraki aşamada kendi etimiz ve kendi sütümüzle biz hizmet vermeyi düşünüyoruz. Şu an o anlamdaki ruhsat çalışmaları devam ediyor. Yani et üretimi ve süt üretimi anlamında burada tamamen misafirimize kendi ürünümüzü sunmak derdimiz. Evet. Bahçesel olarak zaten bunu üretiyoruz. İşte yediğiniz o salça sosları vesaire, süt reçelleri, diğer reçeller kendi üretimimiz zaten halihazırda. Ama diğerleri de yani komple kendi üretimimiz aslında burada hizmet etmek istiyoruz. Abi ben Derdimiz o o. zaman izleyenlerime şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Kendim de doğru anlamış mıyım bilmiyorum. Bir check etmiş oluruz, kontrol etmiş oluruz. Burada çok entegre ve komplike bir sistem Evet, var. kendi kendine yeten bir sistem aslında Yani yapmaya çalıştığımız. Hayvancılıkla uğraşıyorsun, büyükbaş, Evet, küçükbaş. tabii. Aynı zamanda tarımla uğraşıp Evet, kendin bitkisel bizzat üretim de yapıyoruz. süs bitkileri var. Doğru, süs bitkilerimiz Süs var. Peyzaj hayvanları var. ürünlerimizin çoğunu kendi Evet, ürettiğimiz av ve yaban ürünler. hayvanları var arkadaşlar. Atlar var, köpekler var. Bir de
Bunun dışında bizzat kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri sundukları bir restoran var. Çok yakında da konaklama hizmeti burada olacak. Evet, sonbahara doğru Bir otel konaklama. ve bungalov hizmeti verecekler. Yani Kaz Dağları'nın içinde müthiş bir doğa. Hemen restoranın yanında da burada böyle yeşil bir bahçe var. Şu anda ışık ne derece iyi bilmiyorum. Biz üst düzey kameralardan çekim yapmıyoruz ama Evet. bizim izleyenimiz bizim enerjimizi ve onlara olan samimiyetimizi Yine en seviyor. güzelini sunmaya Hemen, çalıştığımızı evet, bilirler. Karşıda da çok güzel bir ev var arkadaşlar. Burada da mesela bambu sanırım Bambu, bunlar doğru, değil mi? evet, evet, bambu, Şu bambuları da bir yakından göstereyim. Şu an güneş dikten geliyor. Ne dereceyi gösteriyor bilmiyorum. Ben bu videoyu elimden geldiğince uzun tutacağım. Yani inşallah izleyenler de keyif alır ve sonuna Her kadar köşeyi sardırmadan, göstermek istiyorum diyorsunuz. Evet. izlerler. Ve burayı da mutlaka gelip ziyaret edin değerli dostlar. Çok keyif alacağınız bir yer olmuş. Bitkiler zaten her bir yerde ayrı bir bitki detayı var. İnanılmaz abi. Çeşitlilik olarak işte manolyalar, mor salkımlar, yaseminler şu an buram buram kokusu gelir mesela şu yaseminlerin şu an zamanı. Yaseminin devri bitiyor. Manolyalar başlıyor. Daha önceki dönemde mor salkımlar çıktı. Her Eşim- dönem yeşillik Eşim her ve an hırsızlık yapabilir. Buradan bir Üretiyoruz, bakmışsın bol bol var birkaç tane elimizde. bitki gitmiş abi giderken. fidelerimiz bol bol Şimdi mevcut. kadınlarda sıkıntı yok. öyle bir şey var çünkü mesela bir şey görürler mi ben şundan aşılarım, çeliklerim diyerek. Ama bu üretimdir aslında. Çok güzel bir şey. Keşke hepsi onu yapsa. Değil mi? Hazır almak yerine hem üretelim, bir katma değer üretelim. Bizim de amacımız o zaten. Burada hani sürekli bir üretim halindeyiz. Bitkisel, hayvansal her anlamda üretim. Ön işimiz o aslında. Aynen. Bunlar ürettiklerimizi sunduğumuz alan daha doğrusu. Vitrinimiz diyelim burası. Ama esas Müthiş. üretim aşağıda devam ediyor. Sürekli bir üretim halindeyiz aslında. Harika. Baktığınız zaman. Değerli dostlar geldiniz Destan Çiftliği'ne kapıdan içeriye giriş yaptınız. Şu müthiş restoranda Kaz Dağları manzarasında böyle ladinler, beyaz çamlar, göknarlar her şey var. Orada serinlediniz, ister bir şeyler içtiniz. İslam'ında bu yeşil bahçede çocuklarınız oynayabilirler. Şu ağaçlar benim çok hoşuma gidiyor. Bunlardan Rusya'da görmüştüm. Evet. Daha öncesinde Moskova'ya gittiğimde bunların türü nedir? Beyaz ladin dedikleri bu mu? Mavi ladin. Mavi ladin. Mavi ladin bunlar. Evet, mavi ladin. Beyazları bir farklı türü bunların. Abi her yerde bir detay var yani. Her yer. Her yer. Kuş ağaçları. Burcun ne İsa abi? Aslan. Aslan. Evet. Başarı, hırs yapar. Yöneticilik özelliği vardır. Ve çalışmayı sever. Burası 2000 dönümlük bir arazi arkadaşlar. İsa Bey bütünüyle kendi arazileri üzerinde her bir santimetre karesine emek vererek ultra lüks acayip bir çiftlik çıkmış abi ortaya. Yani burada duvarlar, burada bitkiler, restorandan aşağı indik. Ve beton yığını yerine işte doğal malzeme olan taş, ahşap. Ekseriyetle bunlar üzerinden Evet. gitmeye çalışıyor. Çünkü natürel malzeme bizim hani özümüz toprak ve bizi dinlendiren, rahatlatan malzeme bu doğal olan malzeme diye düşündük. Hani insanlar işte şehrin trafiğinden, bunalımından gelip burada ancak doğal bir malzemenin içerisinde dinlenebilir. Yani yapay bir şeyin içerisinde değil de daha ziyade işte bu yeşillik, dediğim gibi bu taş, bu ahşapla beraber Evet. o rahatlamayı hisseder. Yani yollarda bile kullandığımız işte kesme taşlar kullanmaya çalıştık. Daha güzel bir görüntü olsun. Muazzam. Daha müthiş bir şey ortaya çıksın diye. Mesela sağ tarafımızda Evet, su yine kuşlarının ve su kuşlarının kanatlı bulunduğu grubun bir olduğu bir mini kafes var. kısım var. Ben sizlere yönetmenin dışından verirken bir yandan da daha önce kafesin içerisine girerek almış olduğumuz görüntüleri de buradan aktaracağım. Burada 2 tane kuğu var. Evet, O evet. siyah kafalı olanların cinsi nedir Suna peki ördeği, İsa'cığım? suna ördeği onlar. Arkada Ee, bir tavus kuşumuz Evet, tavus var. kuşlarımız var, sülünlerimiz var. Yine şu an yine sıcaktan hayvanlar bakıyor suyun başına gitmişler. Evet, gölgeye Serinliyorlar geçmişler. orada gölge olduğu için. Kuğuların pek umurunda değil. Renkleri beyaz herhalde. Ondan Evet, mı onlar etkilenmiyorlar güneşi acaba? özellikle seviyorlar. Onlar çok etkilenmiyor ama tavus kuşları mesela biraz daha Şunlar yeşilbaş herhalde değil mi abi? cüce ördek. Cüce ördek. Yeşilbaş renklerinde cüce ördek dediğimiz bir ördek türü. Güvercinlerimiz var yine içeride. Peki işletmede şu anda toplamda kaç hayvan var desem sayabilir misin abi? Çok da zor mu? Zor. Evet, çok zor. Tahmini bir rakam istesem. Yani sadece atlar 70 tane at var mesela. Sadece atlar yavrularla beraber 70 tane at var. Büyükbaşlar 130 civarı büyükbaşımız var. İşte koyun keçi karışık 300 civarı yine bir sayıda hayvanımız var. Kanatlı grubu sadece papağanlar 70 küsür tane. Tavus kuşları işte 35 tane. Böyle yani kabataslak hepsiyle ilgili rakam Müthiş. verebiliriz ama yekünlü rakamlar hep. Peki abi özel değilse şu ana kadar böyle bir ultra lüks tesisi yapmak için kaç para harcadın? Özel değilse şöyle tahmini. bir şey, sadece burası için, restoran kısmı için 5-6 milyon harcamışızdır. Ama şunu söyleyeyim. 5-6 milyona yaptıysa orayı Ee, müthiş. şunu Bedavaya söyleyeyim, yapmışsın. biz işte
geri dönüşüm malzemesi ve şu son zamlardan önce çoğunu bitirmiştik. Anladım. Son zamanlarda sadece detay kısımları kalmıştı. Yoksa şu an bu maliyetlere çıkarmamız mümkün Evet, değil. buranın Bu duvarları bence 10 milyondan fazla tutar abi. şu an için evet. Şu Değil mi? an bugünün hesabıyla öyle ama biz hani bu duvarları 5 yıl önce yapmıştık mesela. Öyle varsayın. Anladım. Ve dediğim gibi benim kendi personelimle, ben dışarıdan usta da çalıştırmıyorum. Kendi Hı hı. personelimle maliyetleri minimum düzeyde tutarak yapmaya çalıştığım için e, biraz daha ucuza mal ettik Evet. diyebiliriz. Doğa Koruma Milli Parklar ve ilçe Denetiminde. tarımın bilgisi ve denetimiyle aynı zamanda yasanın istemiş olduğu, resmiyetin istemiş olduğu metrekarenin çok daha üzerinde alanlar tabii. yapılmış. Hayvanların 45 nolu av ve yaban hayvanı üretim tesisi ruhsatımız var zaten. Biz üretim Evet. tesisiyiz ayrıca. Yani bu ticari olarak bunu yapıyoruz zaten. Evet. Burada görebileceği doğal bir alan bu. ortamda Evet. keyif yapmaları için Aynen öyle. konmuş Üretim olan alanımız hayvanlar. komple alt kısımda zaten. Evet. Orası ziyarete kapalı. Çünkü özellikle kanatlı grubu strese çok duyarlı hayvanlar. Yani burada mesela bir üretim almanız söz konusu değil. Tabii. Çünkü bu kadar yoğun hareketin olduğu bir yerde üreyemez bu hayvan. Ama bizim esas üretim alanımız aşağıda. Buraya mesela şu an bu geçen seneki yavrular bu kuğular. Bunların üretim yaşına gelmesi 5 yıl. Yani 5 yıl burada durabilir. Ama 5 yıldan sonra Aynen. bunları aşağı alıp aşağıdan tekrar yeni bir yavru alıp hani dinlenme dönemi, bekleme dönemini burada geçiriyor diyebiliriz. Aynen. Aslında Zaten hayvana da bir- birazdan arkadaşlar kanatlıların, damızlıklarının olduğu kısma da geçeceğiz. O zaman size hayvanlarla ilgili tüm detayları aktaracağım. Özellikle direkt hayvanlardan başlamadım çünkü gerçekten muazzam. Bakın burada böyle tek tek yapılmış olan kamelyalar var. Kamelyaların ortasında şu anda bir akarsu var. Bir dere gibi, yapay bir dere, göl gibi bir hem yapılmış. Böyle isterseniz köprüyü kullanarak karşıya kamelya geçiyorsunuz. İşte Rabbim bir hesaplanamayan işi. hususlar. Mesela şunlar ilgimi çekti abi. Orada 2 tane bodur ve Japon farklı akça çıkan ağaç. ağaçlar Sağdaki var. çok özel bir ağaç türü. Kırmızı olan. Japon akça ağaçtır ve bonsai formundadır. Yani bu Aha. ters büyüyen türlerden. Hızlı Yine- hızlı geçiyoruz ya. Aslında mesela izleyenler diyordur ya Birol ne anlattın? Hani her bir santimde detay var. Evet, İşte evet. her bir santimde detay var ve İsa abi bunların tamamında yapılırken bizzat kendi ellerinden Aynen de öyle, işin aynen. içerisinde Her tarafı. yer almış. Şurada şöyle çok güzel bir şelale var arkadaşlar. Yani ben lüks çiftlik serilerine bayılıyorum abi. Çünkü bizim gibi hayvan aşığı olanların hayalinin tap noktası bu. Değil mi? Evet. İşte Evet. biz bunu halka açık halde Ne aslında. güzel. Gel hayvanını yaşa diyorsun Evet, evet. yani. Herkesin belki ulaşma şansı yok ama gelip burada bir hafta sonunu geçirebilir. Otelle beraber mesela büyük şehirlerden İzmir, İstanbul, Bursa gibi ya da diğer büyük şehirlerden hafta sonunu geçirebileceği. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela şu an at biniş alanımız mevcut ama Evet aşağıda zaten önümüzdeki birileri haftalarda biniyor fayton galiba. turları, bir sonraki etapta ATV turları falan da Aha. sıraya aldığımız faaliyetler. Bunlarla beraber daha da zenginleştireceğiz aslında burayı. Aşağıda da böyle bir at binme alanı var arkadaşlar. Yani tesis o kadar büyük ki 2000 dönüm derken hani 2 dönüm değil. 50-100 dönüm de değil Şu arkadaşlar. an binilen 2000 atımız da dönümden bahsediyorum. Friesen ırkı. Hı hı. Çok özel bir tür Friesen ırkı biliyorsunuz. Yani normalde at binişte genelde Arap atı çıkmaları, yarış çıkmaları, İngiliz gibi atlar kullanılıyor. Bizim özel bir at Friesen. Mesela biz onları hep Frezyan olarak söylüyoruz. Orijinali Friesen mi? Friesen, evet, evet. Hollanda'da bir bölgenin adıdır aslında. Bu Shire yine bizde olan bir at türü. O Hı da hı. yine bir bölgenin adı. Frezyanlar çok gösterişliler ve Çok yelelerinden, ihtişamlı, işte müthişem. gövdelerinden Evet. inanılmaz iyi görünüyorlar. Şimdi geldiler. Dilerseniz arkadaşlar burada da aynı şekilde yemek yiyebiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz. Siz bir yandan yemek yiyip kahvaltı yerken de Burada özellikle çocuklarınıza aile- rahatlıkça Aynen oynayın. öyle. Aile burada çayını içerken altta işte at biniş çocuk yapabilir ya İzleyebiliyor. da hayvanları dolaşabilir gibi düşündük. Evet, Burada burada beyaz da beyaz kekliklerimiz keklikler var. var arkadaşlar. Evet. Bakın. Sıcak mı havalar arkadaşlar? He? Ne oldu? Sıcak mı havalar? Ve Abi, gerçekten bu Bu sene sene mevsimler çok ilginç. Mayıs'ta kışı yaşadık. Haziran'da Evet, evet. Ağustos'un sıcağını hava yaşıyoruz. olayları çok ilginç bir hal aldı gerçekten. Normalde Ağustos'ta göreceğimiz sıcakları Haziran'ın başında görüyoruz. Yani ve normal değil. Bunaltıcı, ciddi bunaltıcı Evet. havalar. Burada da tavşan var. Evet, burada da Tavşanların tavşanlarımız var. evinde bile detay var abi. Yani millet şu şeyi bile yapmaz senin yaptığın gibi. Yukarıya bu basamağı masamağı. İster altta Çok ister güzel. yukarıda seçenekli. Hayvanların yeri de seçenekli. Müthiş. Dubleks ev yapmışlar ya. Kısmımız burada bitiyor Birol Bey. Hemen buradan alt kısma hayvanlarımızın mini hayvanat bahçesinin olduğu, memeli grubun olduğu ve at biniş alanına geçiş yapalım buradan. Hadi o zaman abi izleyenleri şöyle bir götür bakalım oraya. Öyle geçelim o zaman. Şu an 3 kattan oluşan bu tesisin en alt katındayız. Üst kat restoran katıydı. Aradaki kat kamelyaların olduğu an ve burası da hayvanat bahçesi olan kısım. Süper. Hemen deve kuşlarından başlıyor bu alan. Yine alpaka, işte geyik. Genelde ben bunun Ceylan. siyah beyazını hiç görmemiştim. Hep bu Evet, evet. grilerden görüyordum deve kuşu olarak.
dişi erkekten dolayı mı böyle abi yoksa cins Tabii, mi farklı? erkeği siyah, dişileri gri renkte olur. Evet. Normalde daha ebat olarak da daha iri zaten erkekleri. Vay vay vay, gerçekten de büyük bir deve kuşuymuş bu arada. Yani insan boyundan daha yüksek yan yana geldiğimizde. Hemen şöyle geçelim. Hayvanlara dışarıdan yiyecek verilmesi ve parmaklıklara el sokulması yasaktır. Çünkü tehlike olabiliyor. Özellikle deve kuşları, bakın görüyor musunuz? Saat şu an dikkatini çekti. Parlak şeyler, metaller, gözlükler vesaire, yüzükler dikkatini çekiyor. Zarar verebilir. Buna mahal vermemek lazım. Özellikle çocukların ne yazık ki çok Abi şu ilgisini kaslara çekiyor. bakar mısın? Değil mi? Evet. Alttan bakar mısınız? 20x large bir tavuk gibi. Hindiler ve deve kuşları dinozorların devamı diye anılıyor. Evet. Gerçekten öyle bir yapıları var Kesinlikle. ergonomik olarak, vücut yapısı olarak. Burada 2 tane deve kuşu Evet, var burada iki arkadaşlar. tane deve kuşumuz var. Deve kuşlarının yanında da burada Kamerun koyunu yazıyor. Kamerun O ses kimden koyunu. çıkıyor abi? İnsan sesi gibi. Teke, O nasıl bir cüce ses keçi. öyle? Evet, şu an kızgın olan bir tane var muhtemelen. Rakip erkeğe, Sana birisi sesleniyor zannettim. Ciddi söylüyorum. rakip erkeğe gözdağı veriyor şu an. O yüzden korkutması lazım. Evet değerli dostlar, İsa abiden rica ettim. Dedim ki abi mümkün olunca izleyenlerimize biz telin arkasından göstermeyelim görüntüleri. Evet. O da sağ olsun bizi kırmadı. Buyurun. Şimdi Girgen Tana'ydı değil mi abi? Evet, Circan Tana. Cirgen Tana Evet. keçisi diye benim hayatımda ilk kez duyduğum bir keçi ırkının yanına geliyoruz. Ama siz kimsiniz? Bunlar Merhaba. Kamerun'dan. Kamerun koyunları. Yavrumuz da var Kamerun'un bir tane. koyunu sonradan çıkar oyunu mu diyorsun abi? Vallahi herhangi bir oyunlarını görmedik. Çok güzel bir hayvan, tatlı bir hayvan. Abi acayip sevimler ya. Çizgi film Şimdi karakteri Afrika gibiler. türlerinin mesela karşısında Afrika cüce keçilerini de göreceğiz. Özelliği tabii Afrika coğrafyası ot ve gıda anlamında yetersiz olduğu için hayvanları küçük. Azla yetinebilecek şekilde. Yani keçilerde de öyle, Kamerun koyunlarında da çok öyle. ilginç. Evet evet, aslında o yüzden azla yetinmesi lazım. Peki Mesela adamların kendileri niye büyükler abi? O da- Aslında çok da büyük değiller. çok da büyük değiller aslında. Doğru yani söylüyorsun. baktığınız zaman. Amerika'da yaşayanları büyük. Ha evet, onlar artık biraz melezleşmiş. Güzel. Sicilya adasına ait bu keçi türü de. Bakın yaşlı olanı mesela iyice boynuzları buruluyor. Gençler Vay. biraz daha tam burma olmamış. Yaşı ilerledikçe o burgular artacak. Bunlar da bebekler. Çok ilginç. İlk kez böyle bir ırk görüyorum. İtalya'nın Sicilya adasına ait Evet, bir keçi ırkı. keçi ırkı arkadaşlar. Peki Yani- abi bunlar istenildiğinde bunların yavrularından da veriyor musun? Tabii. Veriyorsun. Özellikle mesela bunları daha Bunlar sayıları çiftlik az. hayvanı grubundalar Çiftlik değil mi? hayvanı, evet evet. Çiftlik hayvanı. Mesela normalde orada bile nesli tükenmekte olan bir tür. Tabii Türkiye'de daha çok süs hayvanı statüsünde ama normalde Boynuzlarından dolayı ilgi görüyorlar evet, değil mi? aynen öyle. Boynuzlarından dolayı ilgi görüyor. Muazzam. Bizim Fakat orada normal. bizim bu yörüklerin güttüğü keçilerin içinde de bu boynuz yapısına sahip keçiler arada Var, çıkıyordur tabii. herhalde değil Mesela mi? normal bizim tiftik keçilerinde de bu burgu boynuz özelliği var. Ankara'nın tiftik keçisinde. Fakat bu kadara kadar burulmuyor. Mesela bu gençler kadar oluyor. Fakat şu yaşlı keçi kadar olmuyor. Kamerun koyunları gerçekten çok ilginçmiş ya. İlk kez görüyorum. Oğlum küçücüksünüz herhalde siz. He? Merhaba. Bu koyun mu keçi mi abi ya? Koyun. Koyun. Tabii koyun. Evet. Allah Allah. Koça bak sen. Koç. Nereye O gidiyorsun? da koç, doğru. O büyük koç, bir de küçük koç var. Koç 40 santim arkadaşlar. Hepsi o zaten. Abi neyse hayvanların çok da keyfini Onlar bozmayalım. zaten günlük giriliyor çıkılıyor yemlendiği için. Bakın arkadaşlar deve kuşu gerçekten devasa. Yani ciddi büyük. Şu anda rahatlıkla kafasının bitim noktası 2.10 diyebilirim. 2.10 2.20 var Aynen gibi öyle. yani. Vardır. Rahat var. Maşallah nazar değmesin. Yan tarafta da bunlar albino geyik mi abi? Nedir bunlar? Alageyin beyaz varyantı. Bir varyant Anladım. aslında. Tabiatta bulunabilen bir tür değil. Normal alageyikler Özellikle benekler. selekte edilip bu renkte mi üretilmişler? Evet aynen öyle. Yani bu işte insanoğlunun doyumsuzluğu mu diyelim artık nedir? Hani farklı olsun, daha özel olsun. Bunlar ortaya çıkmış, Maşallah. çıkarılmış. Yani doğada yaşayan alageyin çiftlikte üretilerini bunlar da evet. tamamen Beyazlar. izinli ve ruhsatlı değil mi? Tabii ki. Bunlar av ve yaban hayvanı yine. Milli Parklar denetiminde. Bir tane de bebeğimiz var. Onu da çekelim. O içeride Kızar mı şimdi. acaba bize? Yok. Bebeğinin yanına gidiyoruz diye. Arkadaşlar yine güneş çok dik. Hakkınızı helal edin. Elimden geldiğince kaliteli görüntüler almaya çalışıyorum ama bazen doğa Parlama bize karşı her zaman olabiliyor ne yazık üstün. ki. Mümkün olunca en güzel görüntüleri sizler için almaya çalışıyorum. Geyikler de çok asil hayvanlar. Bu Eskişehir tarafında benim bir dostum var Orhun Topkaya. Devasal bir geyik sürüsü görmüştüm. Onlar da bayağı büyüklerdi. Evet, Kızıl geyik mi alageyik- ne bilmiyorum. Alageyik. Şöyle arkaları beyazdı. Şimdi alageyikleri bakın yan tarafta, arkaları beyaz onların da. Yok bunlardan çok daha büyük. Daha büyük. O zaman kızıldır. Bayağı büyük. O zaman kızıldır. Kızıl geyikler çünkü epey büyük bunlardan. İki Şu katı anne kadar. herhalde bakın nasıl Evet, bakıyor o bize şu arkadaşlar. an Diyor ki bebeğim- lan ne yapıyorsunuz yavruma diyor. Tamam kıyamam. O hemen bakıp çıkıyoruz. Tamam seni rahatsız etmiyoruz. Hemen hızlıca bakıp çıkacağız. Bebek köşede pusmuş vaziyette. Merhaba. Merhaba. Sen yeni mi geldin dünyaya? He? Abi onu hiç rahatsız Şu an etmeyin. mesela zaten rahatsız Annesi. olmaz.
Olmaz. Tabiatta da böyle. Anne uyutuyor genelde bunları böyle ve hiç hareket etmiyor bakın. Yani Evet. başka türlü tabiatta hayatta kalamaz zaten. Anne uyutur, gündüz beslenmeye gider, akşam gelir tekrar onu olduğu yerde bulur, emzirir. Şimdi bunu açıkladığın çok iyi oldu çünkü ben mesela bazen aslanın, kaplanın, leoparın, çitanın önüne çıkıyor ya bunlar. Evet. Geyik yavrusu o yokmuş gibi hareket ediyor. Aynen öyle. Aslan Ve dibinde özellikle olduğu mesela halde. şu an geçen daha haberlerde izledim ben de. Rusya'da karacaları özellikle yavru bulduğunuz karacaları sahipsiz zannetmeyin, ellemeyin falan yazmışlar. Bu Türkiye'de de çok yapılan bir hata. Karacalar böyle dağda bulunabiliyor ormanda tek başına yavru. İnsanlar da zannediyor ki kaybetmiş. Halbuki değil. Annesi onu uyutmuş gitmiştir. O akşam gelecektir. Yani ellememelerini tavsiye ederiz izleyicilerimize de. Süper. Sahipsiz zannetmesinler. Yine geçen haftalarda bir karaca yavrusu Milli Parklar getirdi. Şu an keçiyi emziriyoruz. Bir vatandaş sahipsiz zannedip alıp getirmiş. Ve tabii artık annesiz mecburen. Biz av ve yaban hayvanı üretim tesisi olduğumuz için ve milli parklar denetiminde olduğumuz için yeddi emin olarak da bize hayvan teslim ediyorlar. İşte o karaca yavrusunu getirdiler. Biz şu an keçiyi emziriyoruz ve yaşamını sürdürüyor. Gayet de güzel adapte oldu. Ama keşke O zaman ellenmeseydi. aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi mi burası? Tabii. Yine baykuşumuz var baktığımız yaralı. Onu tedavi ettik. Çok hayvanda tedavi edip saldık tekrar tabiata kazandırdık. Bunlar ceylan galiba değil mi? Küçükler ceylan. Evet büyük de alagey. Büyükler. Nasıl bir anatomi var? Rahatsız etmeyelim de bu tarafa doğru böyle yavaş yavaş gidelim. Ceylanlarımız Ceylanlar geçin siz buraya. üretim çiftliğinden yine. Ceylanpınar'dan değil mi? Ceylanpınar'dan evet. Gelin buraya. Hayır içeriye girmeyelim ya korkmayın tamam. Erkek geyiğimiz. çıktı Şu bak. an bakın boynuzları daha yeni çıktı. Yıllık olarak düşürüyor boynuzu biliyorsunuz. Şu an daha dönemde. O kabuğu atacak. Ondan sonra sert halini Peki alacak. bu kadar mı büyüyor? Biraz Yok, daha büyüyor mu? büyüyecek. Daha büyüyecek. Evet şu an daha. Ve her sene çatalı artıyor. Yaşını oradan. Erişkin bir erkek değil mi? Yetişkin. Şu an evet yetişkin bir erkek. Aynen öyle. Mesela yan tarafta genç bir erkek vardı. Tek hiç çatalı olmayan. Bu Peki yetişkin bir şöyle erkek. söyleyeyim. Bir ilk sahiplenmek istesek bununla ilgili devletimizdeki prosedür nasıl işliyor? Yani gelip bakacağımız alanı mı tespit ediyorlar? Tabii şöyle önce milli parklara bölgelerindeki şube ya da işte il ya da ilçe neyse şubeye gidiyorlar. Av ve yaban hayvanı üretmek istediğini belirten bir dilekçe veriyorsunuz. Onlar da size şu şartlarda bir yer yapmanız gerekiyor diyor. Sonra gelip yerini kontrol ediyor. Uygun şartlardaysa işte şu telin göz aralığına kadar, tel kalınlığına kadar belli Bir prosedürü var. Tabii. Ciddi bir hayvanın prosedürü var. belli bir metrekare kapalı alan, belli bir metrekare açık alan. Diğer uygunluk verdikten sonra size bu hayvanı temin edebilirsiniz diye yine evrak veriyor ve bununla yine resmi bir üreticiden temin edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Böyle bu bir konuda prosedür ciddi bir araştırma yapmadan bu tarz hayvan Yoksa- gruplarından hiç Ne sahiplenmeyi yazık ki düşünmeyin. mağduriyet yaşanır. Evet. Yani devletimiz belli kurallara, kaidelere bağlamış. Kesinlikle. Haklı olarak. Çünkü herkesin de yoldan geçer gibi edinmemesi gereken hayvanlar. Burada da nelerimiz var abi? Burada da Afrika cüce keçilerimiz ve alpakalarımız var. Alpaga benim çok ilgimi çeken bir tür. Yani birçok kişinin lama zannettiği bir tür Evet, değil mi? Aslında aslında lama ile farklı. aralarında ciddi farklılıklar var. Aslında devegiller familyası. Yani komple deve de, lamada, alpakada devegiller ama Güney Amerika'nın koyunu gibi bakılan, çok sakin ve yani sürüler şeklinde bakılan bir hayvan. Lamalar bildiğim kadar biraz daha agresif ve sertler. Evet, yani tükürme internette gibi, fix ona tepme evet. gibi özellikleri bunların kesinlikle öyle bir şey yok. Çok sakin. Yani elle bile beslenebilen ve dediğim gibi sürü halinde bizim koyun gibi rahatça bakılabilen bir tür. Cüce keçiler. Bunlar cüce keçi mi? Evet bunlar Afrika cüce keçisi. Merhaba. Allah'ım şunları sevimliliğe bak, tiplere bak. Ne yapıyorsun sen? Merhaba. Tanışabilir miyiz? Hadi gel tanışalım. Bunlar yünü için bakılan hayvan normalde. Alpaka yünü en kıymetli yün sınıfındadır. Avrupa'da en kıymetli trikolar alpaka yününden yapılır. Abi çoraplar gerçekten vesaire. müthiş donanımlısın. Yani çok Teşekkür Şimdi ediyorum senden birlikte hem ben hem de biz de izleyicilerimiz kırkım birçok yeni şey yapacağız, öğrendim. deneyeceğiz onların tüyünü. Ama yumuşacık bir tüyü Merhaba. var. Çok kıymetli bir tüyü Korkma var. gel. Merhaba. Normalde doğası neresi bunun? Yani Güney orijin Amerika, neresi? Peru Güney Amerika. falan daha çok evet. Sıcaklıklar burayla paralel mi orada? Biraz daha yüksek. Biraz Orada. daha yüksek. Şöyle daha serin yerler seviyor. O yüzden Anladım. sıcağı çok sevmiyor. Mesela tabii burada taş duvarlar, o yüzden bizim mesela duvarlarımız Evet, farkındaysanız bak içeri girdik ciddi serin. fark var. Taş duvarın etkisi Evet. 50 santim bir Hem taş duvar. yukarıda Üstü şey de var yalıtım. Buna arkadaşlar, dikkat etmeye yalıtım var. çalışıyoruz. Hayvanın refahı çok önemli. Rahatsız olmayacağı gibi. İlginç bir bilgi olarak tek bir yere pisler alpakalar. Bakın. Allah Allah. Hiç keçiler her yere pisler, koyun keçi. Bunlar belli bir nokta. Dışarıda Tek da nokta. bir noktayı belirliyor, içeride de bir noktayı belirliyor. Bu onlarla beraber tecrübe ettiğimiz bir durum bizim de. İlginç. İsimleri neler bunların abi? Erkek ve dişiler mi? Kahve ve latte. Kahve ve latte. Evet. Erkek kahve olan, latte beyaz olan ve dişimiz gebe. İnşallah doğumunu bekliyoruz 1,5 ay kadar sonra. Yine gebelik süreleri 5 ay. 5-5,5 ay arası daha doğrusu. Çok güzel. Mükemmeller. İlk yavrumuzu da nasip olursa Cüce alacağız. keçiler mesela şu anda çok trend. İnsanlar çok seviyorlar. Sen de ciddi Evet, görevlilikler arasındadır değil Tabii mi? tabii çok yine süs hayvanı tabii. Bunu başka bir şey için alamazsınız. Hani Yavrunun sevimliliğine bak köşede. Lan! özellikle Fıdık. bu 3 renk olanlar, tricolor dediğimiz en popüler olanlar, en
az bulunanı ve en güzel olanı görsel olarak. Evet. Çok güzelmiş, şunun sevimliliğe bak. Evet, onlar kardeş Şş, ikisi. İki Sen bebek. neden bu kadar özgüvenlisin? Şş, hiç kaçmıyorsun da. He? Lan, Anca fark etti. ne? Maşallah. Oyun yapa yapa gidiyor bir de. Evet. Küçük bir kısım atlarımıza bakalım. Sonra aşağı diğer atların esas Evet. üretim alanımıza inelim. Değerli dostlar, sizlerden ricam, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bizlere bir beğeni, bir yorum desteğinde bulunun. Gerçekten ciddi bir mesafe kaydediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine gidiyoruz Evet, abi. yani Ama çok da keyif alıyorum Birçok ben. Güzel gelemeyecek yerleri insana görmek. aslında bir hizmet vermiş oluyorsunuz. Aynen. Gelip sizin gözünüzde onlar da burayı dolaşmış oluyorlar. Oturduğu yerden böyle bir konfora sahip olmuş oluyorlar Aynen, aslında. kesinlikle canlı da görmeniz gereken bir yer arkadaşlar. Evet, o da yani muhakkak. video ne derece fikir veriyor ben bilmiyorum ama en azından ben sizin gözünüzden burayı sizin için gezeyim Biz de istedim. müteşekkiriz. Bizi de duyurmuş oluyorsunuz. Yani izleyicilerimize demek? ulaştırmış oluyorsunuz. Karşılıklı aslında bir bilgi alışverişi sağlamış Abi oluyoruz. inan, bu işin kimyası ne biliyor musun? Mesela az önce seninle sohbet etmiştik. Dedim ki biz bir tane köpek bağladık boynuna. Değil mi? Evet. Poşetten, naylondan bir ip. Öyle başlıyor zaten Evet. bu maceralar. Ne bileyim, bahçedeki işte solucanı Değil mi? alıyordum. Evet. Yok Bir Japon kurbağanın balığı. peşine, bir Aynen. kaplumbağanın peşine. Tek bir Japon balığından akvaryum aldık mı acayip mutlu olduk falan. İşte daha sonra ikinci aşaması bunun filtresiz üflemeli akvaryum. Böyle aşama Muhabbet aşama, kuşu, kademe kademe gidiyor bir daha. kedi, köpek. Zaten ilk cins köpeğimi aldım da Rottweiler, ben havalara uçmuştum abi. O zaman Müthiş büyük bir iş. işti. Bir de bu zamanlar bu tür hayvanlara ulaşmak da zordu. Şimdiki Kesinlikle. kadar kolay değil. Şimdi daha kolay. Hem türler çoğaldı, hem ulaşım daha kolay oldu bu türlere. Eskiden ulaşmak da hem maddi olarak hem az bulunan türlerde gerçekten. Şimdiki nesil o anlamda şanslı. Hayvan sevgisinden bahsetmişken siz mesela yeni nesile, çocuklarımıza özellikle bu sevgiyi aşılamamız gerekiyor. Yani Kesinlikle. çünkü ne yazık ki biz özellikle mesela büyükbaş kısmımızda da üniversite öğrencilerimizle faaliyet yapıyoruz. Belli dönem, belli saatlerde sağım saatine katılmalarını istiyoruz. Çünkü yeni nesil özellikle büyük şehirlerde kozmopolit yaşama entegre olmuş bir şekilde büyüyen nesil o sütün o inekten çıktığından haberdar değil. Kesinlikle. Yani o meyvenin bir bahçeden çıktığını bilmiyor. Manavdan toplanan bir şey zannediyor. Yani o yüzden onu deneyimlemeleri bizi mutlu ediyor. Öğrenmelerini aslında istiyoruz tam olarak. Yani o yüzden belli etkinlikler yapıyoruz yine lise öğrencileri ve üniversite öğrencileriyle. Harika. Bitki çelikleme. Burada geldiler, bitki çeliklediler. Lavanta dönemiydi. Götürdüler, okulların bahçelerine ektiler. Bu bizi mutlu ediyor. Yani yeni nesile bu bilgi birikimi aktarmamız ve onlara öğretmemiz lazım. Müthiş bir adamsın abi. Gerçekten inanılmaz. Hayvan sevgisi ve bitki sevgisi olan insan merhametli insandır. Yani bu diğer sevgileri de beraberinde getirir. Oradan Kesinlikle. bir başlamak lazım, aşılamak lazım bir şekilde. Kesinlikle. Yani herkesin çoluğunu çocuğunu bir gözlemlemesi lazım. Acaba neye yatkın, ne sever? Oradan böyle bir girmek lazım ama hayvan sevgisi önemli bir göstergedir. İyi insan olmak Evet. yolunda diyebiliriz. Bu arada yani. hemen arkamızda yakışıklı bir hocamızın Ha, evet. başarı belgesi dikkatimi çekti. Hemen Ozan onu da hocamız, sizlere ben, aktarayım. Umarım özel bir belge değildir. Buraya Yo, yo, asıldığına göre tabii ki. özel değildir Aynen diye öyle, düşünüyorum. aynen öyle. O yüzden izin almadan Ozan çektim. hocamız zaten şu an atı... Hocam hem yakışıklısın hem başarılı. Maşallah. Abi bu nasıl bir güzellik ya. Nazar değmesin ya. Şunun güzelliğine bak. Değerli dostlar, siz de bir maşallah yorum eklerseniz şu anda güzel bir frezyandı değil mi? Evet, aynen öyle. Atın ismi. Gerçekten gövdesinden vesaireyle Değil mi? harika. Çalarıyla her şeyle İzleyenlerimiz ihtişam için yani. bir tur atma şansın var mıdır sevgili hocam? Tabii ki atalım. Çok teşekkür ederiz. Ve diyelim ki bu tesise geldiler. Yukarıda işte şu ana kadar görmüş olduğunuz kısımlarda gezdiniz. Buraya gelip arkadaşlar at binme dersi alabiliyorsunuz. Evet, evet. Hem de amatör olarak çocuklarınızın da burada binebileceği atlar var. Hem de profesyonel olarak da at binme dersi alma şansınız var. Ve gerçekten özel atlarla bu hizmet veriliyor diyebiliriz yani. Evet abi. Peki bir frezyan ortalama kaç paradır? Şu an İsa Türkiye abicim. şartlarında 600-700 bin lira civarı. Ve biz bunları üretim... 600-700 Tabii, bin. tabii, 600, iyi bir frezyen. Oo, iyi 600-700 paralarmış bin yani. lira, Evet. Çok daha Gerçi doğru İyi söylüyorsun, şu paralara- anda dandik bir araba o fiyatlarda evet, ya. şöyle, çünkü bunlar ekseriyetle yurt dışından getirildiği için ve TL'nin euro karşısındaki durumundan dolayı biraz da açıkçası Evet. yüksek maliyetler ama şu an biz mesela işte bu hizmeti de veriyoruz aslında. Belki 10 seneye yakındır 6 tane anacımızla Türkiye'ye frizden üretiyoruz. Yani çok güzel Harika. yavrularımız var. O aşamaya da geleceğiz. Tabii, tabii. Oraya da göstereceğiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu sıcakta yorduk sizi. Maşallah sana, nazar değmesin, şunun güzelliğe bak ya. Ne oldu, sen terledin mi? Nefes nefese mi kaldın? Çok mu sıcak hava? Merhaba. Merhaba. Çok Evet, sakin gel. atlarımız. Hiç Merhaba. korkmayın. Evet. Merhaba. Çok güzelsin. Abi bana göre atlar gücün simgesi. Horsepower yani. Boşuna horsepower demişler. Aynen Niye? öyle. Köpek ve at en sadık hayvanlar tecrübe sadık ettiğimiz hayvanlar. gördüğü Abi zaten kadarıyla. kültürümüzde, yani bugün Türk kültüründe Değil ikisi mi? de en önemli Olmazsa hayvanlardan olmazdır. birisi. Çünkü niye? Biz Kesinlikle. göçer bir toplumuz. Orta Asya'dan buraya geldiğimizde
at üstünde hayvanlarımızla birlikte geldik. O yüzden çok önemli. Hatta atasözümüz var biliyorsun. At avrat silah Değil mi? abi. Oradan evet. Kıymetli bulunmuş. Yani bir eş kadar Kesinlikle. yani Aynen öyle. Töre- Nazar töre değmesin olarak- maşallah. Mükemmel. Hocam burada az önce İsa Bey'le de bahsediyorduk. Aileler geldiklerinde çocuklarının da güvenle binebilecekleri sakin huylu atlarımız da var mı? Tabii ki var. Hepsini bizzat kendim eğitiyorum. Zaten atlarımız da tamamıyla sakin uylu. 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklarımız gönül rahatlığıyla bizim atlarımıza binebiliyorlar. Harika. Ben normalde atlardan çok korkarım ama hayvanların hepsi çok sakinler. O enerjiyi bana da verdiler yani. Güvenle sevebiliyorum. Gerçekten de öyleler. Bu zamana kadar çok güzel şeyler aldık. Böyle gelen ailelerimizden tebrikler aldık. Allah'a şükür bu zamana kadar öyle bir pozisyon yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Biz Şimdi bir de, izleyenlere gösterelim. farklı yaşlardaki arkadaşlar da binebilsin diye mesela hani daha profesyonel ve yetişkinler için buyken daha böyle 13-14 yaşındaki çocuklar için böyle daha korkmayacakları, gözüne hoş Her gelecekleri. size'da, evet. Ebat olarak da atlarımızı çeşitlendirdik aslında. Daha Çok da güzel. küçüğü var hatta böyle 3-4 yaşındaki çocuklar için olan. Hemen onları da gösterelim. Bakın bu Shetland'ımıza biniliyor. Bu Merhaba, da görsellik olarak yavruya bebeğiyle bak. beraber burada. Bu da mesela 3-4 yaşındaki çocukların rahatça Senin ne binebileceği bir güzel bir rengin varmış. Merhaba. Dalmaçyalı dediğimiz. Merhaba, ne haber? O da bebeğiyle beraber. Burada çocuklar sevsin diye, o da tamamen deneyimlesin diye. Çok iyi. Muazzam. Burada da- Shetland Pony. Evet. Ben zamanında bunları Fiorina'da taşırken ana haberlere çıktım abi. Bunlar da böyle dediğim gibi 15-16 yaşındaki Bakın, gençlerin değerli binebileceği. dostlar, ben O da biraz normalde daha korkuyorum. böyle ebat çeşitli seçenekler sunuyoruz aslında. Herkesin binebileceği şekilde olsun, hizmetimiz tam olsun diye. Müthiş. Ve dediğim gibi hepsi sakin, böyle rahatça Evet. binilebilecek türlerde. Şimdi ziyaretçilerle ilgili kısmı tamamladık arkadaşlar. Tesise geldiğinizde şu ana kadar size göstermiş olduğum her şeyden bu kısım daha çok hayvan faydalanıyorsunuz kısmı. Bu misafirlerle diğer ilgili. simetrik olarak diğer tarafta botanik olarak işte bir küçük lavanta bahçemiz var tematik olarak. Çam arboretumu ve agapanthus bahçesi var yine küçük olarak. Hani bitki çeşitliliği de sunmaya çalışıyoruz. İşte arkamızda Japon akçaağaçla açelyalar şu an bitti dönemi ama çok güzel bir görüntü oluyor burada ayrıca açelyalarla. Müthiş. Böyle Hemen misafirlerimiz onları da güzel gösterelim fotoğraf abi. köşeleri de oluşturmuş oluyoruz böylelikle. Evet, inanılmaz. Harika. Evet değerli dostlar, şimdi videonun asıl kısmı başlıyor. Ben özellikle videoyu bu kadar uzun tuttum. Çünkü İsa abi gerçekten ciddi bir emek vermiş ve bu verilen Eyvallah, emeği teşekkür ederim. ne derece izleyenlerimize geçirebildik bilmiyorum ama bence büyük bir kısmı şu ana kadar verilmiş olan emeği görmüştür. Arkadaşlar şimdi nereye geçiyoruz? Gerçekten papağanlar konusunda birbirinden güzel renkte hayvanlar var. Hemen kanatların dünyasına geçeceğiz. Evet. Oradan frezyen atlarının yanına geçeceğiz. Hemen bir çaylarınızı tazeleyin. Uzun Kaldığımız videomuz yerden kaldığı devam yerden edecek, devam değil mi? ediyor. Haydi bakalım. Değerli dostlar, gerçekten mevsimleri hiç belli olmuyor. Bir anda fırtına, rüzgar. Az önce sıcaktan bahsediyorken Evet. aniden bir fırtına geldi. Böyle bir yağmur Şöyle bulutları göstereyim oluştu arkadaşlar. hatta o Bakın taraflarda. yavaş yavaş bulutlar diğer tarafa Evet, ilerliyorlar. Çok şiddetli bir rüzgar oluştu. Şimdi abi geldik kanatların olduğu bölüme. Evet, üretim alanımıza geldik. Burada büyük havuzumuz var. Hemen şöyle bu taraftan daha net gözükecek. Tamam. Bu yuvalıklar hayvanların türlerine göre bazısı küpte, bazısı böyle kutu gibi olan, bazısı da kütüklerde yumurta yapıyor. Aha. Sonra bunları biz kuluçka makinelerine alıyoruz yumurtaları ve oradan çıkarıyoruz civcivlerimizi. Tabii şu an sezonu bitirmek üzereyiz. Yumurtası bitirmiş olanları buraya alıyoruz. Alt kısımda bireysel olarak üreme alanlarımız var. Burada şu anda kuğu görüyorum. Şunlar nedir abi? İleride izleyenlerimizin gördükleri şöyle ben ördek arkadaşlar. çeşitlerimiz var. Burada gül gaga var. Suyun içerisindeki elmabaş patka var. Gümüş bahama var. Fiyular var. Şu kırmızı gagalılar. Aha. İleride Macar ördeği var en sonda. Yine Hint leke gagalı diye geçen ördek çeşidi var. Kas Ördek- çeşitlerimiz var. Burada Küçük ekseriyeti- ördekler değil mi burada yani Evet, evet, su irilerden kuşları. ziyade? Su kuşları Su daha kuşları çok var. burada. Evet. Mükemmel. Türkiye'de de bu konuyla ilgili daha önceden Mısır Çarşısı diye bir yer vardı. Evet. Hala var biliyorsun. Türkiye'nin pet shop'uydu Evet, ilk zamanlar, Kadıköy'de de eskiden çiçek beri. pasajı vardı. Şimdi yasalar Evet, değiştikten sonra yavaş yavaş kalktılar. Doğru. Ama mesela buraya gittiğimizde klasik bir muhabbet vardır. İşte senin papağanın ayağında bilezik var mı? Direkt. Birinci soru bu. İkinci soru da işte Afrika'dan vahşi doğadan tutma papağan. İşte strese girer, kendini duvardan duvara vurur, sosyalleşmez, konuşmaz vesaire Doğru, diye. aynen Yani bir kişi papağan alacağı zaman nelere dikkat etmeli? Şöyle Birol Bey, hemen hem kuşlara doğru gidelim hem bundan bahsedelim. Şimdi milli parkların devletimizin sağ olsun o konudaki
denetimleri arttığı için artık bu konuda bilinçlendi insanımız da. Yani kuş edinecek olanlar da daha bilinçli hareket ediyorlar. Artık bazı türlerin CITES türlerine girenler, işte koruma altında olan türlerin CITES belgeleri, ek 9'ları ve ayağında bileziği. Yani bizim nasıl kimlik numaramız varsa onun da ayağındaki bilezikte yer alan numarası kimlik numarası. Bütün uluslararası dolaşımda istenilen evraklar bunlar. Temin edecek olanlar bunlara dikkat etmesi lazım. Faturası olması gerekiyor. Ek 9'u ve hayvanın bileziğinin de olması gerekiyor muhakkak. Ve tabii üretim çiftliklerinde yetişmiş kuşlar, el beslemesi dediğimiz kuşlarsa bunlar daha çabuk uyum sağlıyorlar. Çünkü tabiattan yakalama kuş dediğiniz gibi stres yapar, hiçbir şekilde uyum sağlayamaz. Bu da kuştan istediğiniz verimi alamazsınız. Yani ölümüne sebebiyet verirsiniz bir de en kötüsü. İsa Bey'in arkasındaki bina arkadaşlar papağanların damızlık olarak burası. üretildiği bina. Aynen öyle. Şu çok ilgimi çekti abi bu. Bonsai mi nedir bu? Evet, bu da akça ağaç. Akça Yine ağaç. Japon akça ağacın yeşil türü. Yukarıdakiler kırmızıydı. Bu da yeşil. Bunlar da mor salkımlar. Bakın Abi muazzam yine var. Bu nasıl arkadaki bir kırmızı olanı. Bu Japon akça ağacın kırmızı olanı ve yeşil olanı. İnanılmaz. Kamelyalar. Bunlar da kamelya gülü. Daha yeni gülleri Değerli bitmiş. dostlar, böyle peyzaj konusuna meraklıysanız İsa Bey'le mutlaka temasa geçin. Ben yine iletişim bilgilerini buraya ekleyeceğim. Burada bitki konusunda inanılmaz bir çeşitlilik var. Keza görüyorsunuz çiftlik zaten Sarmaşık müthiş. türleri yine Amerikan sarmaşıkları sarmaşık duvarı var. çok sever, tırmanırlar. Mor salkımlar hala yeni açıyor. Harika Ve abi. papağan dünyası diyelim. Bismillahirrahmanirrahim, giriş yapıyoruz. Vay 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 vay. Maşallah abi, bereketli olsun. Burası papağanların üretim alanı. Her bir kafes hem kapalı alan hem açık alandan oluşuyor. Evet, Ayrıca hayvanların çıkış alanı da var dışarıya yine. şu anda mesela bana rahatsız edici hiçbir koku gelmedi. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani arkadaşlar içeride neredeyse gram koku yok diyebilirim. Tabii, hayvan refahıyla beraber temizlik de önemli. Çünkü özellikle kanatlıda temizlik en önemli hususlardan. Bakın ayağında Merhaba. bahsettik ya az önce bileziği. Orada işte doğum tarihi ve kimlik numarası dediğimiz bütün bilgileri yer almakta ayağındaki bilezikte. Şu an bu cins nedir abi? Gala kakadu diye geçiyor. Roz Ne kakadu, kakadu? Roz gala. kakadu. Gala. Gala veya roz. Her iki şekilde de geçiyor. Yani çok sevecen, çok evcil bir türdür. Çok hırçınlığı yoktur. Çok fazla konuşmaz ama sevgi pıtırcığı dediğimiz türlerden akşama kadar Sosyal omuzunuzdan bir inler. papağan Çok yani. sosyal papağan, evet. Değerli dostlar, içeride sesimiz biraz yankı yapıyor. Merhaba. Bunlar gala ya da roz kakadu dediğimizdir. Sevecen böyle evcil bir tür, evcilleştirilen bir tür, rahat bir tür. Peki sen bu işi profesyonel ve ruhsatlı olarak yaptığın için madem bir bilgilendirme videosu çekiyoruz abi. Evet, evet. Senin için sakıncası yoksa Rica ederim. böyle bir roz kakaduyu sahiplenmek istesek ne kadarlık bir ücret ödememiz gerekiyor? Yani 2-3 aylık bir yavru. Zaten 2 aydan sonra satış yapıyoruz. Mamadan çıktıktan ve rahat bakımı yapıldıktan sonra. Yani zorlu dönemi 2 ay. 2 aydan sonra işte bir de adaptasyon diyelim. 2,5-3 aylık bir yavruyu. Şu an bu roz kakaduda 35-40 bin fiyat aralığında değişiyor. 35-40 bin TL ödediklerinde böyle bir roz kakadu papağanı sahiplenebiliyorlar. Sahiplendirebilirler. Burada da bunlar, bu yeşiller Amazon papağanımız Amazon bunlar da. papağanı. Evet, sarı enseli ve sarı alınlı olmak üzere. Bakın burada bu hem sarı alın hem sarı ense. Bir de burada da aynı şekilde. bunlar da bildiğim gibi jakolar gibi konuşmaya çok yatkın ırklar değil mi? Jaco'dan sonra en çok konuşan tür diye geçer zaten Amazonlar. Ve görselliği var Jaco'dan farklı olarak. Jaco gri ve kırmızı kuyruk olmak üzere bir vücut özelliğine sahip. Bunlar yeşili, kırmızısı, Bağırma, sarısı. niye bağırıyorsun? Ne haber? Burada bir gürültü Güzel öncesi konuşurlar. kullanacağım. Ve bu ortamda yani bir hayvanın üremesi için bol kuşun bir arada olması lazım. Birbirini tetikliyor bu. Bir arada olmaları, bu gürültü. Üremeyi çok etkileyici faktör İlginç. bunlar. Renklerin baktığınız canlılığı, zaman değil mi? kombinasyonu. Sanat, gerçekten sanatını gösteriyor Allah Celle Celaluhu. Kesinlikle öyle. Bir de yani yeşil de bulunduruyoruz. İşte üstte havalandırmalar Evet, falan ki evet. hayvanlar hani kendini daha doğal ortamda hissetsin diye olabildiğince iyileştirmeye çalışıyoruz ortamlarını. Evet, mükemmel abi. Yaşama şartlarını. Bunlar da yine aynı şekilde farklı türdeki Tabii kamkat Bitkiler ya da değil mi? kumkuat dediğimiz bitki. Sikas ağaçlarımız var burada. Çok özel bir bitkidir sikas türleri yine. Burada jakoların yanına geldik. evet, Bunlar burada meşhur jakolar jakolar arkadaşlar. en çok konuşan tür. 100-120 kelimeye kadar bazıları konuşur. Ciddi anlamda bir konuşma yetileri var. Burada mesela geçen seneki yavrularımızdan. Bunlar burada sosyalleşiyor. Kapıyı da açabiliriz direkt istiyorsan. Açabilir miyiz? Zahmet olmazsa o zaman bir yanlarına girelim abi. Çift olmamış genç bireyler. Bunlar burada eş tuttuktan sonra diğer kafeslere Şu alıyoruz. bir de ikinci bir bilgi benim bildiğim.
Gözlerinin etrafı beyaz olacak konusu nedir abi? Var mı böyle bir şey? Tabii yani bir timmeh jakolar var, bir de normal jako dediğimiz jakolar var. Orada değişiyor. Timmeh jakolar daha koyudur bu griliği ve daha küçük ebatlardadır. Evcilleşmesi daha zor ve daha tercih edilmeyen türü. Ama bu gözünün etrafının beyazlığı aranan özellik. Timmehlerde ne yazık ki o bulunuyor. Bunların her birisi şu anda ayağında halkası bulunanlar değil mi? Evet, aynen öyle. Bunlar bu senenin yavruları mı abi? Geçen senenin yavruları. Peki Jako için nasıl bir ücret ödememiz gerekiyor? Jakolarda 40 bin lira civarı yine aynı şekilde. Amazonlar Amazonlar Jako ile aynı. Yine aynı. 40 bin lira. Evet. 30-40 binler bandındalar 30-40 bin lira yani. bandındalar, aynen. Yani kabaca 1000 euro gibi. Tabii bu üzerine çalışılmamış kuşlar. Bu şimdi bunu geliştirip iyice konuşma özelliği kattığınız zaman fiyatlar Rakamlar değişmeye değişiyor, başlıyor. değil mi? Ondan sonra değişiyor. O yüzden hani kesin şöyle bir rakam denilemiyor. Evet. Başlangıç Oradan fiyatı başlıyor. Oradan bu. başlıyor. Açılış paketi, basic Evet, paket. evet. Yani üzerine kattıkça değeri artıyor hakikaten. Merhaba. Burada çılgın bir arkadaş var. Merhaba. Merhaba. Çok yakışıklısın. Merhaba. Ben en çok bunları seviyorum abi. Şimdi- Bunlara hastayım. Bakın Merhaba biz bununla dedi. ilgileniyoruz diye yandaki kıskanıyor. O da ıslık çalıyor. Mesela, bak biz ona yöneliyoruz, o kıskanıyor. Hangini seveyim? Bunu mu seveyim, seni mi seveyim? Seni mi seveyim, seni mi seveyim? Merhaba. Merhaba. Sen merhaba dedin ama az önce. Senin adın ne? Kızdın O daha bana, genç ne bir oldu? birey. Daha isimlendirmedik. Damızlığa bıraktığımız bir yavrumuz. Abi muazzamlar ya. Bu kakadu değil mi? Bu kakadu, evet, sülfür kakadu. Sarı taclı. En çok oyuncu türlerdendir. Yine 10-15 kelime kadar konuşur. Ama daha çok oyunculuğu ve ilgi manyaklığı derler ya. Hani öyle bir yapısı var. Bakın şu an ilginizi çekmek için neler yapıyor. Merhaba. Sevebilirsiniz. Hiç çekimlerinizi gösterecek bir şey yok. Parmağınızı uzatıp sevebilirsiniz. Gel. Bebiş. Merhaba. İşte şimdi bu yakalama bir kuş olsa az önce sizin dediğiniz gibi İmkansız değil mi? Bu mümkün değil. Bu kadar sosyalleşmesi de mümkün değil. Çünkü ama bu elde büyüme olduğu için, çiftlik yetişmesi olduğu için. Seni de severim. Gel. İşte bu mesela şu an üreyen bir çiftim. O yavruların üçü onların, az önce baktığımız jakoların üçü bunların yavrusu. Şu an makinede yine 2 tane yumurtası var. Çok güzel bir çift. Diablo. Acun'la erkek. diyaloğu geldi aklıma Bu abi. erkek. It's the tiger. Sen Joko Papağan'ı dişiyi anlatırken hiçbir götürüyordu şekilde adam buraya bizi. yaklaştırmıyor. Dişiyi. Acayip kıskanç bir Kıskanıyor erkek. ha. Kıskanıyor. Dişi Yani arkada. diğerlerinde de yaşıyoruz onu. Oğlum Hemen hayırdır lan? uzaklaştırıyor. Ha, ayıp değil mi? Misafir geldik buraya bizi ısırıyorsun ha. Ayıp sana. Bakın göz bebeğini görüyor musunuz? Göz bebeği büyüyor, küçülüyor şu an. Bir kuş olsak aslında onun bizi tehdit ettiğini anlayacağız. Dikkat edin, göz bebeği büyüyor, küçülüyor. Aslında şu an bizi tehdit ediyor ama biz algılayamıyoruz. O yüzden ısırma gereği duyuyor. Bizim anlayacağımız dilden konuşuyor en son. Sadece hayvan üretim alanında 12 kişilik bir personelle çalışıyorum şu an. Restoran kısmı hariç. Ama burada oturmuş bir düzenimiz var. Tabii Evet. dediğimiz gibi düzeni kurmak kadar korumak da önemli ama Kesinlikle. şükür personelimizden yana bir sıkıntımız yok. Oturmuş bir düzenimiz var. Böyle Burada da çok hayvanlarımızın ilginç bir kuş var bu arada. bakın yine kapıyı açayım Bunun da daha yanına rahat girebiliyor muyuz? görün. Evet, Evet, buyurun. çok güzel renkleri olan Muazzam. bunun eşi içeride şu an. Patagonyalı konur bunun türü. Pastel renkler içeriyor. Evet. Çok da Yani rahatsız yine bütün renkler var üzerinde. Yeşili, kırmızısı ama mat şekilde var. Canlı renklerden ziyade. Evet. Merhaba. Nazar değmesin. Bu renk için mi besleniyor abi? Bu da evet, konuşabiliyor renk için mu? bakılıyor. Bu çok konuşma özelliği yok. Daha çok renk içinde mesela sakin bir kuş çok. Çok atraksiyonu yoktur ama renkleri güzeldir ve hani görseli de güzel. Görsel. O yüzden Bu ne tercih civarda? ediyorum. 25 bin lira civarında. 25. 25 bin lira civarında. Çok bir varlık göstermeyince fiyatı düşük oluyor otomatikman. Evet, burada da Macau, Arrow. Evet. Arrow dedikleri Sarı papağan, değil mi? lacivert. Şuradan biraz hırçındır o yüzden sadece buradan şöyle Tamam. çekebilirsek. Merhaba. Şu an kapıyı kapattık. Dişisi içeride yine. Papağanlarda demek ki bu eş kıskanma durumu var abi ya. Çok fazla var hem de. Çok fazla var. Bak hem de. bak hareketlere bak, kafaya bak. Evet. Tamam, seni rahatsız etmiyoruz. Hadi gel. Peki papağan üretme alanı bile en az herhalde bir 1500 metre, 2000 metre civarı var. Tabii tabii var. Aynen öyle. Metrekare Bayağı olarak. büyük. Dediğim gibi bize mesela hayvanların rahatça uçabileceği bakın genişlikte 4 metre sadece açık alan 4'e 2. Yine üstü açıyoruz. Böyle alttan ferah. Komple havalanıyor, evet. Evet evet. Muazzam. Devamında Bayıldım. Sürekli bir hava sirkülasyonu var.
Devamında burada renkli arkadaşlar var. Vay yine. vay vay vay. Burada bir tane büyük bir papağan var. Merhaba. Merhaba. Abi bu kocamanmış ya. Evet, bunlar epey Kafası da yani bayağı büyük. bir gagası da çok güçlü. Kuzu kemiğini falan kırabilecek güçte bir gaga yapısı var gerçekten. O kadar yani Tabii abi. denenmiş bilgi, kesin bilgi. Gagası çok güçlü bir hayvan ki cevizi falan çok rahat kırıyor. İşte Sanırım kırabilmesi bunlar biraz lazım. daha pahalıdır değil mi abi? Öyle tahmin yürüttüm. Evet, Çünkü yani- büyüdü, renklendi. 120 bin liraya kadar falan bulabiliyor bunların fiyatı. Merhaba. Yavruyken belki 80-90, işte büyüdükçe 100-120'ye kadar çıkıyor bunların fiyatı. Yine kakadu cinslerimiz devam ediyor burada. Vay bunların renge bak müthiş. Harika. Nazar değmesin. Bunlar da yine kakadular. Arkada yine bir Hey tane dostum. Amerikan dublaj var biliyor musun? Bir tane sürekli bu papağanlardan dublaj yapıyor. seslendirme. Evet, Aynen. evet. Yan tarafı görüyor musun? Ne oldu? Ambulans sesi mi yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Merhaba. Bunlara da bakabiliyor muyuz telin ardından? Tamam. Merhaba. Müthişler ya. Bunlar değil yani aynı Amazon değil mi? Evet, Amazon. Sarı enseli. Bir de burada yan tarafta duble kafa Amazonumuz var bir tane. Merhaba. Hareketleri görüyor musunuz? Evet. Şu an yine tehdit. Ben renkliyim, tehlikeliyim diyor. Evet, evet. Tamam oğlum anladık. Sen tehlikesin. Tamam kapatıyoruz. Yine yuvasını koruyor. Yuvası üstte. Yine eşini, yuvasını kıskanıyor ve koruyor. Yine bir Amazon var burada. Her yer papağan. Maşallah nazar değmesin. Yine bir de bıçak var. Jakomuz var burada. Evet. Müthiş. Abi Diğerlerinden muazzam. farklı olarak. Gerçekten muazzam. Devamı yine Amazon ve Jako sağlık oldu. Değerli dostlar yani videonun başında belirtmiştim. Hepsini tek seferde sizlerle paylaşayım istedim. Hepsini Müthiş, gösterebilmek adına müthiş değil bir mi? emek. Evet. Bunlar istilacı bir tür mü? İstilacı Bunlarla bir tür. ilgili böyle bir Doğru. şey çıkmış. Bunlar şu an koruma altında olan bir tür, istilacı tür olduğu için mesela belli bir yönetmeliğe tabi olarak bakabiliyorsunuz. Çünkü o İstanbul'daki durum yaşanmasın diye diğer türleri yok eden bir tür. Çünkü kendi Pakistan papağanı mı bunlar? Pakistan, evet. Bunlar konuşuyorlar mı? Yani 3-4 kelime kadar, çok fazla değil. Anladım. Çok fazla değil. Zamanında işte Osmanlı padişahlarına hediye edilmiş, kuşağından kaçmış ve Evet. İstanbul'da Öyle türemişler söyleniyor. Başka bir deniliyor. rivayette yine ne kadar doğru bilmiyoruz ama bir gemi kaçakçılık yapan bir gemi muhtemelen yakalanma üzereyken salmış ve oraya yerleşmişler diye de Yerleşmişler. söyleniyor. Tabii hepsi şehir efsanesi de olabilir, Aynen rivayet öyle. de olabilir ama gerçek olan öyle bir kuşun varlığı şu an orada. Evet, başınız ağrımış olabilir. Çünkü iç bağım var. Büyük olasılıkla İsa abiye karşı bir isyan halinde adamın maaşını mı ödemedin? Ne yaptın abi? Baksana bağırıyor Hiç susmuyor, sürekli değil mi? olarak. Hiç susmuyor. İnanılmaz. Ama şimdi daha sessiz bir tarafa geçebiliriz. Evet, Daha sessiz çok kuşların. ilginç. Rabbimin işi. Abi 35 derece sıcakla geldik. Evet, şimdi Şu anda bir anda fırtına Yağmur başladı. yağdı yağacak durumundayım. Şimdi papağanların olduğu bölümü bitirdik değerli dostlar. Hemen sülünlerin olduğu kısma geçiyoruz. Burada da sülünler var. Abi gerçekten farklı bir adamsın. sakin kuşlara geçtik. Şimdi. Böyle bir işle Türkiye'de uğraşacak bir elin parmağı kadar insanlar var. Birçok kişi şu anda bu parayı faize koymuştu. Aylık Katlamıştı parayı, değil %50 mi? ile takılıyordu abi Evet, ama tertemiz. işte Evet. canlı işi biraz sevgi işi. Yani bu işi zaten tabii ki ticaretle yapacağız ve kazanacağız da ama önce sevmek Yani lazım. Önce bence seven ben insanın sana bir şey yapması söyleyeyim mi lazım. abi? Sadece para için yapılacak bu iş değil. senin mevcut hobinin masraflarını karşılar. Yanında da ufak bir işte bir şey kalırsa kalır. Öbür türlü senin böyle bir çarkı bunları satarak döndürmen çok zor. Tabii ki. Tabii ki. Yani Biliyorsunuz bu iş yani bu piyasa- birazcık hobi işi. Evet evet. Zaten önce hobiyle başlıyor, sonra ister istemez hem yasal mevzuata uydurmak ve sonra da tabii çarkı en azından çevirsin mahiyetinde. Sülünlerin cinsi neydi bu Gümüş arada? sülünümüz bu. Evet, Bunlar bu gümüş sırada- sülün. Evet. Burada kırmızı altın sülünümüz. Burada altın Bakın sülün var üzerindeki arkadaşlar. renkleri. Evet muazzamlar. Yandaki de ona kızıyor. Niye Evet. kızdı ona? Yine işte dişisini kıskanıyor. Mr. Spark gibi o da baksana abi yandan O çok özel bir şeyleri tür. çıkmış. Onun ana vatanı mesela Güney Çin, Tibet oralarda Gel bakalım. doğal olarak bulunan bir tür. Yani bu her yerde görebileceğimiz bir şey değil. Değil, evet. Sülün mavi değil. kulaklı sülün diye geçiyor. Kulaklı mavi. Bir de beyazı var bunun. Daha da yüksekleri seviyor. O da Türkiye'de çok az şu an sayıda var. Biz bunlardan Değişik. şu an 3 yumurta aldık ve inşallah üretiyoruz. Diğer artık. sülünlere göre biraz daha gövdeli. Evet, daha gövdeli ve daha kalın. zor şartlarda
yani üretmek ve yetiştirmek. O yüzden biraz daha maliyet olarak da diğerlerinden daha pahalı. Örneğin böyle bir sürüm fiyatı kaç paradır abi? Yani böyle yetişkin bir çift 80-90 bin lira civarıdır. Vay. Evet. Neredeyse papağan fiyatında yani. Tabii o kadar kıymetli. Dediğim gibi çok az bulunduğu ve çok az ürediği için. Anladım. Üretmesi de zor olduğu için. Az talep oluyor biliyorsunuz. Hani talep varsa ve az düşükse yüksek oluyor fiyatları. Evet. Hume diye bir sülünümüz var ama ikisi de kütükte olduğu için Tüyün şu an. içine girmişler evet. Evet. Neyse hiç rahatlarını bozmayalım abi. Bunlar berberi keklik. Berberi keklik. Burada Swinho diye bir türümüz. Rottweiler Yine erkek gibiler. renkli, dişiler daha renksiz. Kuşların birçoğunda olduğu gibi. Evet. Papağanlarda bak o yok. Çok ilginç. Senin Papağanlar, dediğin evet. gibi abi. Papağanın dışısı da erkeği de neredeyse aynı görsele sahipler. ikisi de şu an kuluçkanın üstünde yattığı için göremedik. Eclectus diye bir türüm var. Bir onlarda dişi erkek farklı renkte. Yürü git lan. Bu arkadaş biraz hırçın. Alev sırtlı diye geçiyor. Gel evlat gel. Lan. Bakar mısınız? Geliyor göstermek için kendini. O boynunun altındaki mavilik dişine kuru yapacak olduğu zaman bir oluyor. Böyle sarkıtıyor. Çok müthiş bir görsellik oluşturuyor. Ne cinsindedir abi? Tragopan sülün. Tragopan sülün diye geçiyor. Evet arkadaşlar her bir bölmenin arasında böyle bir kapı var. Gerçekten bir ucundan bir ucuna rahatlıkla 25 metreye 5 metre diyebilirim. Şu anda Birbirinin kuşların kapalı kaldığı alanı- alanlar. Kapalı alanı ve açık alanı olacak şekilde. Hemen yan tarafa geçtik. Burada dişiler ve erkekler bir aradalar. Mavi tavus kuşu işte çifti 20-25 bin lira arasında. Yetişkin. Çift olarak evet. Çift Yetişkin olarak. yavru. Yavrudan bahsediyorum. Yani Anladım. şöyle palaz daha doğrusu. Çok Palaz, yavru da yeni değil açacak. ama yani yaşına yakın 5-6 aylık palazlardan bahsediyorum. Çift olarak onlar 25 bin lira ama empirmeler işte 30-35 biraz az bulunmasına bağlı olarak böyle Evet, beyazlara kıymet geçtiğimiz artıyor. zaman beyazlar işte 40-45 böyle aşama aşama gidiyor. Yani 70 civarı diyebiliriz. Çift olarak bahsediyorum tabii palazlardan. Şu komple yeşil mi? Komple yeşil evet. Getireyim onu ben size doğru. Tamam. İmparator Java diye geçiyor bunlarda. Java yeşil tavus kuşu. Şş, dur. Bir dakika. Sakin. Evet, değerli dostlar ışık komple gitti. Keşke biraz daha ışığımız olsa. Çok güzel maşallah. Bu tabii şu anda kuyruklarını tamamlamamış durumda Bu değil mi? dişisi. Ha dişi bu. Dişi tabii erkek. Dişisi de çok Muhtemelen iyiymiş yan taraf. Tabii erkek. dişisi bile kuyruklu yarım Acayip kuyruklu. Erkek yan renkliymiş. tarafa mı geçti bakayım. Ha erkeği buradaymış. Bakın. Vay, Sarı kuş yanaklı olması buradaymış da yine işte. zümrüt yeşili zaten çok güzel bir yeşili var. Yanaklar sarı bakın. Çok iyi. Müthiş. Bayıldım buna. Alihan videoyu izliyorsan bak bunun yeşilini arıyordun. Yeşilini buldum kanka sana. Bakın burada yine çok özel bir tür. Pastel renkte. Siyah. Aa bu da siyah. Evet, evet. Vay. Bu da siyahı. Yine bu da çok az bulunan bir tür. Çok iyi. Bunu ilk kez görüyorum mesela hayatımda. Yeşili ilk kez görüyorum. Yanda daha da gümüş olanı da var. O da muhtemelen ilk defa göreceğiniz bir şey. Bakın gümüş. O da pastel. Bu siyahı, o gümüşü. Abi sen tavus kuşunun her tonuna sahipsin Evet, gibi görünüyor şu siyah. anda. Yani sayılır evet. Bir şeftali dişim var sadece erkeğim yok. Onun dışında hepsi mevcut. Bakın o da farklı. O da siyah omuzlu tavus kuşu. Vay. Boynu mavidir ama kanatlar bakın komple siyah. Evet. Siyah omuzlu diye geçer hatta o yüzden. Müthiş. Bakın bu da gümüş. Arkadaşlar ne derece görünüyor bilmiyorum ama bakın. Bunun sırtı siyah. Evet. Bu da gümüş. Müthiş. Opal diye de geçiyor. Yani bu varyantlar oldukları için herkes kendince bir isim takmış. Opal, gümüş. Nazar değmesin maşallah. Mehmetler de Değerli geliyor. dostlar. Durur onlar da. Şansımıza yağmur yağmaya başladı. Bakın çiftlik karşıdan başlıyor. Buraya doğru geldik. Burası da Frezyan atlarının üretildiği alan. Şimdi atlar kapalı noktadaydı. Normalde aslında 24 saat salıklar değil mi İsa Bey? Evet yazın Nisan'da çıkarıyoruz. Kasım'a kadar dışarıdalar. Komple. Komple. Geceli Sevgili gündüzü kadar. dışarıdalar. Orada doğuyorlar. Orada büyüyorlar tabiri caizse. 6 aylık
olup annelerinden ayırdıktan sonra satışa sunuyoruz. Evet. 6 ay anne sütü emiyorlar. Ondan Şimdi sonra... tekrar bahçeye. Peki hava şartlarından, yağmurdan falan etkilenmiyorlar değil mi? Bir Etkilenmiyor. sorun Zaten olmuyor. dışarıda doğup büyüdüğü için çok etkilenmiyor. Şimdi bugün çekim olacak diye içeriye aldık. Şimdi tekrar beraber salacağız dışarıya ve Süpersin uğurlayacağız abi. tekrar dışarıya. Sağ Çünkü olasın, dışarıda teşekkür bazen bulamayabiliyoruz. Arazi geniş olunca. Ortalama kaç metrekaredeler Yani abi? her biri ayrı çevrili alanlarda farklı türden atlarımız da olduğu için Friesenler ayrı, Shetlandlar ayrı, işte Shire, Tinker, Bolognese bu melezleme olmasın diye. Yani dediğim gibi toplam 5000 dönüm bir arazi kullanıyoruz. İşte mesela Friesenler sadece belki 1000 dönümlük kısmını kullanıyor diyebiliriz yani hani. Müthiş. İnek mesela her bir atın yanına da bir inekler de çeşit olduğu için mesela Charolaise'leri bir yere koyuyoruz. Onlar da yine melezleme olmasın diye. Simental ırkını bir yere koyuyoruz gibi. Buna da olabildiğince Harika. dikkat etmeye çalışıyoruz. 2000 dönüme ülke kuruyorlar İsa Doğru. abi. Evet, evet. Var yani büyük olasılıkla 5000 metrekarenin altında ülke var Küçük mıdır? ülkeler var. Takipçilerimize soralım Böyle arkadaşlar. küçük ülkeler mevcut gerçekten. 5000 dönümün altında yüz ölçümü olan ülke var mıdır? Ada ülkeleri var ya küçük. Olabilir değil Evet, mi? küçük Bence adalar de var. olabilir yani. Senin atlarını gezdirdiğin yerden küçük ülkeler var abi. Bir ülke kadar falan dermişiz. Abartmayalım. Evet değerli dostlar. Atlar çıkmaya başladı. Şunları bir Bu arada sürseydiniz yağmur önden. da başladı. Anam yavrusu da varmış. Şunları Renkli bir sürün, frezyen de lütfen. var burada. Rica Araziye. Hemen tek sıra halinde beni bekleyin. Geliyorum. Çabuk. Evet arkadaşlar benim telefonun şarjı bitti. Bu kadar uzun bir çekime tabii ki de doğal olarak şarj dayamadı. Hemen İsa Bey'in telefondan devam ediyoruz. Kaldığımız yerden değil mi? Evet atları araziye aldık. Bu arada yağmur da başladı. Gerçekten ilginç bir mevsim oluyor. Bir gün ilginç bir mevsim. Sabah sauna sıcaklığında güne başlarken akşamda yağmurun getirdiği serinlikle birlikte atları da araziye saldık. Shetlandlarımız her birinin yanında yavrusu. Bereketli bir sezon geçti şükür. Öyle Harika abi ya. üretimimiz güzel oldu. Yani ufak atın yavrusu da daha sevimli. Evet, bakın Ayrı işte. bir sevimli. Zaten kendine kadar ki bir de yavrusu var. Evet. Ulan tipe bak sen nasıl bir serserisin. Şunun gözlere bak. Gözler de mavi. Renkli evet. Öbür bir damızlık erkeğimiz renkliydi gözleri. Onlar da yine Friesenler. Hay maşallah abi. Nazar değmesin çok güzeller. Muazzamlar. Bunların zaten paçaları, maçaları, kuyrukları Evet, ihtişamları. dünyada herhalde görsel anlamda çok kullanılan atlardan Aynen. birisi değil mi? Zaten bu Büyük İskender'in filminde falan da bindiği Evet. yeleli, paçalı. Ki mesela bunlar merada olduğu için yeleler bir nebze doğal ortamda yıpranıyor, tabii, kopuyor vesaire. Ama içeride Ekstra özel bir temizlik ve taranma Yok, evet. Ama ona rağmen gösterilmiş kuyruklar, yeleler atlar bakın. değiller. Bu Tinker bir tay. Orada da Tinker atımız var yine annesiyle beraber koşuyorlar. Bakın arkada. Onlar da yine paçalı ve renkli. Bak sen bak poniye bak bir de gitti Tabii ona o atar yapıyor. kendi ailesini koruyor. O erkek, oradaki damızlık erkek. Şu duruşa bakar mısınız? Tayda bile bir asalet var. Evet. Merhaba. Annesi bize kızar mı acaba Yok. atlarına yaklaşınca? En fazla araya girer. Çift renkliler şimdi çok yeni daha Pinto diye geçiyor bunlar. Çift renkliler Türkiye'de çok az. Yani Avrupa'da da yeni bir trend. Böyle biz de bu sene ürettik. 3 tane tayımız var bu çift renk. Her biri annesinin yanında bakın. Çok yeni bir olay. Biz de deneyelim dedik. Ve güzel bir ırk elde ettik gerçekten. Müthiş. Onlar da herhalde daha pahalı olacaktır standart Muhtemelen renkten az büyük bulunduğu olursa. için. Gerçi biz bunları damızlık kullanırız diye düşünüyorum. Çok satmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu sene damızlık sayımızı biraz arttırma taraftarıyız her konuda. Evet. Üretimi artırmak için yine. Harika. Müthiş. Bu da alttan yetişen damızlık erkeğimiz. Kızıyor Daha zaten herhalde bana. 2,5 yaşlarında falan şu an. Herkes kafasına göre takılıyor. Aynen Muazzam. öyle. Değerli dostlar, bugün İsa Bey'le birlikte Destan Çiftliği'ndeydik. Evet. Gerçekten benim için oldukça keyifli ve muazzam bir videoydu. Belki de şu ana kadar kanalıma yapmış olduğum en uzun video bu abi. Çeşit Yani çok olduğu için belki evet, de. Yoksa çok ortalama daha biz güzel 25 videolar dakika var. 30 dakika en Evet, fazla 35 dakika civarında videolar yapıyoruz ama hepsini tek videoda bir arada Ki bir de yani yayına getireyim daha seni. merada olan hayvanlarımız var. Biz bir kısmını yakın olanları Evet. getirebildik bugün çekim yapacaksınız diye. Bunlar da dışarıda meradaydı. Shire ırklarımız var. Tinker, KVPN, işte engel atlama ırklarından var. Onlardan da 2 dişi bir erkeğimiz, 2 tane de tayımız, 5 kişilik bir aile var. Onlar ayrı bir yerde. Dedik Bizim kanalımızın takipçisi sıkı bir köpek sever. sever. Öncelikle kemik kitlemiz onlar. Hepsi hayvan severler tabii ki ama Evet. çoban köpekleri ve oldukça çoban köpekleri ve genelde iri ırk köpekleri çok seviyorlar. Ben de sen eğer kabul edersen buraya bir çift alabay hediye etmek istiyorum sana. Memnun oluruz tabii ki. Uygun Onu da katmış görürsen- oluruz koleksiyonumuza. Aynen yarın öbür gün bunun yanına kangal da ekleriz. Evet, evet. Çünkü Evet. gerçekten layıklı yapabileceğim bir ortam burada fazlasıyla Sürü var. köpeği olarak Evet. malaklı ve akbaş türleri var zaten. Hani Ha, sürü sürüdeler başları. şu anda. Sürüdeler onlar. Evet, koyun Anladım. sürüsünün başında Köpek ama varmış pardon. diğerlerini de tabii üretim olarak değil de daha çok güvenlik olarak. Derede mesela yine kazlarımız veya yerli kazlarımız, Aha. üretim alanlarımız var. Ne kadar güzel onları- geliyor bayram. Şuna bir baksana Komple- gelişe. Bak, evet, evet. Gelişe bir baksana. İşte
Her haliyle asil hayvan. Tamam dostum. Yok. Her haliyle asil hayvan, değil mi? Yani Müthiş. koşarken, dururken Bir geldi aklımıza aldı yemin ediyorum. Geliş çok iyi. heyecanlı hayvanlar. O zaman 2 tane alabayı bıraktığımızda şöyle yapalım. Bu videoda eksik kalan bir şey varsa o videoda onu tamamlarız. Bu Aslında sefer evet, de olabilir. köpeklerle de ilgili bir sohbet yaparız. Ufak bir yani çok sizin bahsettiğiniz kadar olmasa da işte Ufak bir video yaparız. Akita'ydı, Border Collie'de birkaç türümüz var. Onları da o zamana saklamış olalım. Harika. Sizle beraber. Tanışımıza çok memnun oldum. Ben de bir oluyor. Çok memnun Gerçekten oldum. Ayağınıza müthiş bir sağlık. yer. Ben iletişim bilgilerini ve sosyal medya hesaplarını Destan Çiftliği'nin buraya ekliyorum. Arkadaşlar gerçekten hayvanları ve doğayı seviyorsanız mutlaka gelin deneyimleyin. Restoran da harika, ortam da çok keyifli, fiyatlar çok makul. Benim dostane olarak mesela ilave edilmesini istediğim düşüncelerden birisi çocuklu ailelerin, çocuklarının ne yaptığı o aile için çok önemli. İşte daha sonra farklı noktaya götürüyoruz. O plastik oyun parklarına gitmekten sıkılıyoruz. Doğru. Bence buraya çocuklarla ilgili bir iki ufak ilaveyle Aynen onların öyle. böyle Var. birazcık daha güvenli oynayabileceği bir yerden Dediğiniz gibi eksiksiz mesela bir orada hale gelecek ahşap çiftlik. bir ev vardı. Yanından geçtik. Evet. Belki orayı mesela kapalı çocuklar için atölye çalışmaları yapabileceğimiz Süper. bir alan olarak planladık. Daha restoran kısmında çok bir aylık bir mazimiz var. Üzerine katarak, daha geliştirerek dediğiniz gibi sizin gibi dostlarımızın önerilerini de Ben değerlendirerek daha güzel bir tesis haline getireceğiz. Bir ailenin hafta sonunu dışarıdan, özellikle şehir dışından gelecek Evet. olanların da komple 2-3 gününü geçirebileceği bir tesis haline getirmek gayretindeyiz biz de. Yani hani Müthişsiniz. bu kafamızda var. Tabii bir ucundan başlayalım. Kervan yolda düzülür hesabı. Biraz hem de gelen müşterilerimizin, misafirlerimizin önerilerini de değerlendirip yapmak istedik. O yüzden hani onlar da Harika, değerlendirilip yapılacaktır harika. muhakkak Allah'ın izniyle. Süper. Ben çok keyif aldım. Ben de Tekrardan tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destan Çiftliği'ni muhakkak şiddetle bunu tavsiye ediyorum. Ziyaret edin. Teşekkür Gerçekten çok keyifli bir yer. Çünkü bu tarz insanlar az. Yani ben hayatımda yeni insanlar tanımaktan çok keyif alıyorum. Bizim için Ve de bu şereftir. sosyallik benim için çok keyifli. Her bir noktada farklı bir emek var. Yani Evet. bu farklı bir kişilik Ama gerektiriyor. yani bunlar emek isteyen işler. Kesinlikle. Yani Sen de sadece ekrana getirmekten Evet, çok evet. keyif aldım. Ben de çok teşekkür O ediyorum. zaman tekrar. şöyle bir veda için el sallayalım mı? Çok sağ olsun. Allah'a emanet.